21 gün. Tam 21 gün boyunca her sabah uyandın ve o alışkanlığa sadık kaldın. Bu küçük bir şey değil. Çoğu insan 3. günde bırakıyor. Ama şimdi sana çok önemli bir şeyi söylemem gerekiyor. 21 gün bir bitiş noktası değil. Aslında bu yolculuğun sadece ilk kapısıydı. Ve eğer şu an içinde, bitti, artık alışkanlık oturdu diye düşünüyorsan, bu video tam sana göre. Çünkü en büyük tehlike tam da bu noktada başlıyor. Bilinçaltı programlaması gerçekten işe yarıyor. Ama onu kalıcı kılmak için belirli şeyler yapman gerekiyor. Ve bugün sana tam olarak bunları anlatacağım. Bu videoda 21 günün ardından kazanımlarını kalıcı kılmanın 6 bilimsel sırrını öğreneceksin. Nörobilim, davranış psikolojisi ve alışkanlık araştırmalarından derlediğim bu bilgiler hayatını değiştirebilir. Ama önce bir şeyi netleştirelim. 21 gün boyunca ne yaptın aslında? Sadece bir alışkanlık edinmeye çalışmadın. Beynini yeniden yazmaya başladın. Nöroplastisite denen bu süreç, tekrar eden davranışların beyninde fiziksel yollar oluşturduğunu söylüyor. Her gün yaptığın o egzersiz, o meditasyon, o olumlu düşünce beynine gerçek bir iz bıraktı. Ama bu izler henüz çok taze. Bir yağmur yolunu silebilir. Eski alışkanlıklar, eski çevre, eski düşünce kalıpları bu yolları silebilir. Bu yüzden bugün öğreneceklerinle o yolları derinleştireceğiz, güçlendireceğiz ve kalıcı hale getireceğiz. Hazırsan başlayalım. Londra Üniversitesi'nde Filippa Lally ve ekibinin yaptığı araştırma, 21 günden daha önemli olanın 66 gün olduğunu açığa çıkardı. 21 gün neden hala önemli o zaman? Çünkü 21 gün beyninin yeni yolu fark ettiği eşik noktasıdır. Ama 66 gün o yolun otomatikleştiği noktadır. Otomatikleşmek ne demek? Şu an dişlerini fırçalamak için kendinle tartışıyor musun? Hayır. Çünkü o alışkanlık otomatikleşmiş. İşte hedefin bu. Peki bu 45 gün daha ne yapman gerektiği anlamına mı geliyor? Evet ve hayır. Evet, çünkü devam etmen gerekiyor. Hayır, çünkü artık bunu farklı yapacaksın. 21 gün boyunca irade gücüyle yaptın. Bundan sonra sistemlerle yapacaksın. Büyük fark bu. İrade tükenir, sistemler tükenmez. Ve bu 6 sır tam olarak bu sistemleri nasıl kuracağını gösteriyor. Hadi ilk sırdan başlayalım. Birinci sır, kimlik değişimi. Bu belki de en güçlü ve en az bilinen değişim mekanizması. Şu an kendini nasıl tanımlıyorsun? Meditasyon yapmaya çalışan biri mi, yoksa meditasyon yapan biri mi? Bu küçük kelime farkı bilinçaltında devrim yaratır. James Clear'in Atomik Alışkanlıklar kitabında yazdığı gibi, davranış değişimi kimlik değişiminin yüzeyidir. Gerçek değişim, kim olduğunu değiştirdiğinde başlar. Bilinçaltın, inanılan kimlikle tutarlı olmaya programlıdır. Ben düzensiz biriyim dersen, beynin düzensizliği sürdürecek kararlar alır. Ben düzenli biriyim dersen, beynin bu kimlikle çelişen davranışları rahatsız edici bulmaya başlar. Ve o rahatsızlık seni doğru yola iter. Bugün yapman gereken şey, her sabah aynaya bak ve kim olduğunu söyle. Ben sağlıklı biriyim. Ben odaklanmış biriyim. Ben büyüyen biriyim. Bunu küçümseme. İkinci sır, çevre tasarımı. Beynin enerji tasarrufu için en az direnç gösteren yolu seçer. Buna otomatik davranış denir. Yani iyi alışkanlıkları yapmayı kolaylaştır, kötü alışkanlıkları yapmayı zorlaştır. Bu kadar basit. Meditasyon yapıyorsan, minderin yatağının yanında duruyor olsun. Kitap okuyorsan, kitap yastığının yanında olsun. Spor yapıyorsan, kıyafetlerin akşamdan hazır olsun. Stanford'lı davranış bilimcisi B.J. Fogg buna tasarım yoluyla davranış diyor. Ortamı değiştirirsen davranış kendiliğinden değişir. Ve tersini de yap. Sosyal medya bağımlılığı ile mücadele ediyorsan telefonu başka odaya koy. Gözünden uzak olan zihninden uzak olur. Üçüncü sır, yığma etkisi. Albert Einstein'ın dünyanın 8. harikası dediği şey bileşik faizdir. Aynı prensip alışkanlıklara da uygulanır. Her gün %1 daha iyi olmak, bir yıl sonra seni %37 daha iyi yapmaz. Seni 37 kat daha iyi yapar.
Küçük adımların gücünü hafife alma. Bu yüzden her gün küçük kazanımlarını kayıt altına al. Bir defter al, her akşam şunu yaz. Bugün ne yaptım? Ne öğrendim? Neyi tekrar edeceğim? Bu kayıt bilinçaltına "ben ilerliyorum" mesajını gönderir ve bu mesaj dopamin salgılatır. Dopamin motivasyon hormonu olduğu için tekrar etmek istersin. Tekrar ettikçe yol derinleşir, alışkanlık kökleşir. Gün gelir, artık yapmaman normal gelmez. İşte o noktada gerçek özgürlük başlar. Dördüncü sır, kayma anlarına hazırlıklı ol. Sana garantili bir gerçeği söyleyeyim. Bir gün atlayacaksın. Bu bir yenilgi değil, bu bir insan olmak. Asıl tehlike o günü atlamak değil, buna tepkini verme biçimin. Bak yine bozdum, ben böyleyim dersen, bilinçaltı bu cümleyi program olarak kaydeder. Bugün olmadı, yarın devam ediyorum dersen, bilinçaltı sağlamlık programı kaydeder. Aynı dış durum, tamamen farklı iki iç sonuç. Altın kural şu: asla 2 kez atlama. Bir gün kaçırabilirsin. 2 gün üst üste kaçırırsan, bilinçaltı yeni alışkanlığın olmayan versiyonunu program olarak benimsemeye başlar. Atlayan günün akşamı kendine sor, yarın bunu yapmak için ne düzenleyebilirim? Bu soru yenilgiyi planlamaya dönüştürür. Beşinci sır, ritüel güçlendirme. Bir alışkanlık ile onu çevreleyen ritüeller arasında fark var. Alışkanlık ne yaptığın, ritüel nasıl ve hangi ruhla yaptığındır. Araştırmalar gösteriyor ki anlam yüklü ritüeller beynin ödül merkezini çok daha güçlü aktive ediyor. Yani aynı davranış ritüelle yapılınca beyne daha güçlü sinyal gönderir. Nasıl ritüel oluşturursun? 3 adım. Başlamadan önce bir niyet belirle. Yaparken tamamen hazır ol, bitirdikten sonra küçük bir kutlama yap. O kutlama küçük olabilir. Bir gülümseme, bir "evet yaptım", bir derin nefes bile yeterli. Beynin ödül döngüsü tetiklenir ve tekrar etmek ister. Japon geleneğinde buna kaizen derler. Sürekli küçük iyileşme. Her tekrar biraz daha derin iz bırakır. Bir gün o iz yol olur, yol otoban olur. Ritüelin en güçlü formu şudur: sabit bir zaman, sabit bir mekan, sabit bir açılış hareketi. Beyin bu üçlüyü görünce otomatik olarak hazır moduna geçer. Altıncı sır, topluluk etkisi. Bu son sır aynı zamanda en güçlü olanı. Çünkü bilinçaltın sosyal bir varlık olarak programlanmış. Sosyal psikolog Nicholas Christakis'in araştırmaları şunu gösteriyor: yakın çevrenizdeki insanların alışkanlıkları sizin alışkanlıklarınızı doğrudan etkiliyor. 5 yakın arkadaşının ortalama sağlık alışkanlıklarına, gelir düzeyine, hatta mutluluk seviyesine yaklaşma eğilimindesin. Bu bir kehanet değil, nörobilim. Bu yüzden dönüşümünü sürdürmek için çevrenle ilgilenmen şart. 2 somut adım. Bir destek ortağı bul ve bir toplulukla bağlantı kur. Destek ortağın aynı yolculuktaki biri olabilir. Her hafta birbirinize şunu sorun: bu hafta neyi başardın? Ne ile mücadele ettin? Ne planladın? Ve topluluk güçlüdür. Çünkü sosyal bağlılık hissi beynin prefrontal korteksini, yani yürütme ve öz kontrol merkezini daha güçlü aktive eder. Yalnız kalırsan bu destek ortadan kalkar. Şimdi bu 6 sırrı bir araya getirelim. Kimlik değişimi, çevre tasarımı, yığma etkisi, kayma yönetimi, ritüel güçlendirme ve topluluk. Birbirini destekleyen 6 halka. Bu halkalardan birini zayıf bırakırsan sistem sallanır. Hepsini güçlendirirsen alışkanlık çeriye dönüşür. Kırmak değil, taşımak istersin onu. Ve şunu fark et: bu alışkanlık artık sadece bir davranış değil. O sabah rutinin, o meditasyon anın, o günlük yazan elin, bunlar artık senin bir parçan. Peki ya eski kötü alışkanlıklar? Onlar tamamen silindi mi? Hayır. Ama bilim şunu söylüyor: yeterince güçlü yeni yollar oluşturulduğunda eski yollar kullanılmaz hale gelir. Ot basmış bir yoldan kimse geçmez. Beynin de öyle. Kullanılmayan bağlantılar zayıflar. Kullandıkların güçlenir. Sen neyi seçtiğinle bu süreci yönetiyorsun. Yani 21 günden sonra asıl güç şurada: her sabah bilinçli bir seçim yapmak. Bugün de bu yolu seçiyorum. Bu seçim zamanla seçim olmaktan çıkar ve varlık haline gelir.
Sana şimdi çok özel bir şey söylemek istiyorum. 21 gün önce bu yolculuğa başladığında ne hissediyordun? Belki şüphe, belki umutsuzluk, belki bu sefer de olmayacak duygusu. Ve bak şimdi, neredesin? 21 gün dayandın. Bu %1'lik bir şey değil. İnsanların %90'ı bu noktaya hiç gelemez. Ama şunu bil, gerçek değişim gürültülü olmaz. Büyük bir patlama, dramatik bir an yoktur. Gerçek değişim bir sabah fark ettiğinde olur ki artık eskisi gibi değilsin. Belki daha sakin bir ses tonuyla konuşuyorsundur. Belki daha az tepkisel, daha az aceleci. Belki sabah kalkmak artık o kadar zor gelmiyor. Bunlar küçük değil. Bunlar dönüşüm. Ve şimdi senden tek bir şey istiyorum. Bugün bu 6 sırdan birine odaklan. Sadece birine. Hangisi sana en zayıf halka gibi görünüyor? Oradan başla. 21 gün önce başladığında bugünkü sen nasıl biri olmak istiyordun? Şimdi o kişiye bak. Karşında duruyor. Bu sadece başlangıç. Ve bu başlangıç artık senin.